Evet arkadaşlar, merhabalar. Bu videomda sizlere uzun zamandır tanıtmak istediğim arabamı tanıtacağım. 2008 model Fiat Linea demiştik. Biliyorsunuz bu kasa 2008-2010 yılları arasında üretildi. Aracım 1.3 diyalojik şanzıman, yani robotiste şanzıman. 2008 model. Şu an 180.000 kilometrede gördüğünüz gibi bir araç. Emotion Plus paket diye geçiyor. Arkadaşlar, arabamın yıllık MTB'si 142 çarpı 2 TL, 0-100 kilometresi 13.8 saniye ve 6 ileri vitese sahip. 1.3 motor olan bu aracımız normalde 90 beygir ve 200 Nm tork üretiyor. Son hızı fabrika verilerine göre 170 km/saat. Aracımızın şehir dışı yakıt tüketimi 4 litre, şehir içi 6,5 litre, ortalamada da 4,9 litre diye gösteriyor. Tabii ben uzun yolda 4,7'leri ve şehir içinde de 6,5 ila 7 arasında bir yakıt tüketimi elde ediyorum. Arkadaşlar, aracımızın uzunluğu 1560 mm, genişliği 1720 mm, net ağırlığı 1255 kilogram, taşıma kapasitesi de 425 kilogram ve yaklaşık 500 litre hacminde bagaja sahip. Gelin bagajımıza bir bakalım. Gördüğünüz üzere derin, güzel bir barajı var. Tabii yükleme eşiği biraz yüksek ama gayet kullanışlı. Yani bizim gibi 5 kişilik bir ailenin rahat rahat binebileceği, eşyalarını sığdırabileceği bir araç. O zamanların biliyorsunuz bunlar 2004 Megane'larda da var, 2005 Megane'larda da var. İçeriye doğru açılmayan bagaj kapağı ayakları var. Şurada bir tutamacı var. Güzel bir şekilde kaplamalı, Fiat kaplamalı güzel bir izolatörü var. Arkadaşlar, aracımızın özelliklerini zaten biliyorsunuz. Daha önce birçok arkadaş veya birçok kişi Linea'yı illaki tanıtmışlardır. Peki ben bugüne kadarki videolarımda sizlere bir sürü özelliklerini bunun anlattım ve övdüm. Peki bu araba gerçekten bu kadar övgüyü hak ediyor mu? Veya hiç mi bunun kötü yanı yok diye soracaksınız. Tabii ki de var. Ama şöyle, yine diyorum, bu arabanın marjinal faydası çok yüksek. Şimdi tutup da bu rakama alınabilecek en iyi arabalardan birinden bahsediyoruz. Yani 2009 model 180.000 kilometrede benzinli bir Megane'ın fiyatı bile 80.000 TL olmuşken böyle bir aracı ben şahsen bu fiyatlara, muhtemelen bunun da fiyat aralığı 70-80 bin aralığındadır. İkinci el fiyatları da malum ortada. Düşününce daha böyle sıcak geliyor. Niye? İşte özelliklerinden bahsettiğimizde zaten biliyorsunuz, size söylemiştim. İşte yükseklik ve derinlik ayarlı hidrolik direksiyonu var. Hız sabitleyicisi var. 4 cam otomatiği var. Dijital kliması var. Yağmur sensörü, park sensörü, far sensörü var. 6 tane hava yastığı var. Arkada makam perdesi var. Ondan sonra yükseklik ayarlı koltuğu var. Bel destek ayarı var, elektrikli. Bir sürü özelliği var. Dijital kliması var vesaire vesaire. Belki de aklıma gelmeyen birçok özelliği var. Şimdi ben esas konuya geliyorum. Peki bu arabayı biz bu kadar övüyoruz. Hatta işte diğer iki videomda da sürekli övdüm durdum. Şimdi eleştirel yönlerine de bakmamız gerekiyor. Mesela 4 cam otomatiği var ama sadece sol kapı camının otomatiği var. Yani indirirken 4 cam birden indiriyorsunuz tek tuşla, kaldırırken sadece sol ön camı kaldırabiliyorsunuz. Bunun haricinde Fiat Grande Punto'lardaki gibi City modunun olmasını isterdim direksiyonunda. Direksiyonu çok sert. Yani onlarda biliyorsunuz, veya işte Fiat Egea'larda City modu dediğimiz bir özellik var ve bu özellik çok başarılı. Başka eleştirel yönlerine baktığımızda tabii ki hani MTV avantajından dolayı biz 1.3 motorun iyi olduğunu söylüyoruz ama
Ama işte aması var, rampalarda çok kuvvetli değil. Daha doğrusu uzun yoldaki rampalarda problem yok ama ilk kalkışlarda vesairede 1.3 motorun vermiş olduğu o ezikliği hissedebiliyorsunuz. Ben aracımda EcoFast yazılım olduğunu söylemiştim EGR iptali için. Dolayısıyla o yazılımla birlikte ben beygir gücünü de arabanın arttırmış oldum. Tabii ki bunu hissedebiliyorum. Bu arabada en çok kronik olarak verilen arızalardan biri de işte şuradaki hava akış metresi, EGR valfi, şurada MAF sensörü var arkadaşlar ve boğaz kelebeği. Bunları temizlettirdiğiniz zaman aracınız yakıtını daha az yakıyor, gidişi, ivmelenmesi daha güzel oluyor. Bunun haricinde arabamla ilgili söyleyebileceğim, hani kaportası ince, kalın vesaire o modlara girmiyorum. Muhtemelen bunların zaten belirli bir standardı vardır. Bunun başka diğer taraftan alt takımının gürültülü çalıştığını düşünüyorum. Tamam, düz yolda veya işte normal yolda herhangi bir sıkıntısı yok ama hafif çukurlu yollarda biraz gürültülü çalışan bir alt takımı var diye düşünüyorum. Amortisörlerinin sert olması yol tutuşunu arttırırken konforu birazcık da düşürüyor. Kadife koltukları gayet başarılı duran aracımızın dediğim gibi bu standartlarda, yani C sınıfı bir araçta gayet yeterli bir hacim sağlıyor bizlere. Onun haricinde arkadaşlar yakıt deposunun küçük olması biraz beni böyle yani eleştirilecek bir kısımmış gibi düşünüyorum. Sebebi de şu: yaklaşık 40-42 litrelik bir deposu var. Dolayısıyla menzil kısalıyor. Tamam, araba az yakıyor olabilir ama hani böyle yaklaşık 700-750. kilometrelerde 110 kilometre veya 120 kilometre sabit hızlarda giderken yaklaşık 700-750 kilometre sonra işte ışığı yanmaya başlıyor. Mecburen mazot almak zorundasınız. Yani deponuzu doldurmak zorundasınız. Dolayısıyla yakıt hacminin 60 litre olmasını veya 55 litre olmasını isterdim. Başka, evet, işte arabamızın, tamam, yine dediğim gibi çok övüyoruz ediyoruz ama trim sesi yok dedik. Niye? İşte sert plastikten kaynaklanıyor bu. Buraların daha güzel olmasını isterdim. Aynı zamanda forum sitelerinde ve diğer arkadaşlarımın şikayetlerine baktığımızda işte göğüsteki kullanılan o temizlikçilerin sürmüş olduğu madde buraları yapış yapış yapıyordu. Tamam, ben temizledim ama nihayetinde beni uğraştırdı. Arap sabunu ve sıcak kaynar suyla birlikte arkadaşlar oraları temizleyebiliyorsunuz. Blue Me özelliği var demiştik işte şeyde, mesela teybinde, ama onun da sakıncaları var. Ne gibi? İşte telefondan müzik çalamıyorsunuz. Veya bunun haricinde işte atıyorum flash disk takılıysa, yol bilgisayarına ulaşmak istiyorsanız veya o an şarkı değişmişse o şarkının ekrandaki yazısının gitmesini bekliyorsunuz. Yani demek istediğim şu: mesela işte kontağımızı açıyoruz. Şimdi yol bilgisayarı verilerine bakmak istiyorum. Bakın, tuşa bastığım halde oradaki o yazının gitmesini bekliyoruz. Bu bence çok güzel bir özellik değil. Yani şu an işte hala muhtemelen hafızasını alıyor, ön belleğini alıyor şu an şarkıyı. Bakın, daha yeni sol ön kapağı açık dedi. Onun sönmesini bekliyorum. Tabii 2008 yılının teknolojisiyle şu anki teknoloji elbette ki bir değil. Hani bununla kıyaslarsak bakın, daha yeni yol bilgisayarı verilerine girdi. 126 kilometre yol yapmışım. Şehir içi tamamen klima açık. 7,5 litre 7,5 litre mazot yakmış görünüyor şu an arkadaşlar. Ortalama hızımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 23 kilometre bölü saat, yani gayet yavaş kullanmışız. Şu anki şu deposuyla bakın, çeyrek depo kadar yakmışım. Belki daha az ama menzil 446 kilometre gösteriyor. Yani bu tarz şeyleri var. İşte mesela koltuğu, belki yine diyorum eski olduğu içindir, böyle frene basıp, yani sert frene bastığında koltukları hareket ediyor. Özellikle şoför koltuğu. Bunun haricinde aracımda başka böyle bir şikayet ettiğim bir nokta var mı? Şu an için yok. Tabii ki metal yorgunluğuna kaynaklı arızalar ufak tefek çıkıyor. Mesela şu an alt takımda tablalarımın değişmesi gerekiyormuş. Belki de az önceki bahsettiğim gürültülü çalışan alt takımın sebebi bu da olabilir.
İşte muayeneye gireceğimiz zaman, Şubat ayında muayeneye gireceğim. O zaman neyi var? İşte aks körüklerimin değişmesi gerekiyormuş. Muayeneden geçmezmiş. Bunun gibi ufak tefek masrafları var. Ama hani beni rahatsız etmiyor. Gayet dediğim gibi memnunum. Allah herkese nasip etsin. Daha iyisini nasip etsin bizlere. Ama yine diyorum, şu ülkemizin şu anki şu ekonomik, daha doğrusu dünyadaki şu ekonomik buhranda alınabilecek en mantıklı araçlardan olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Rengimiz de çok güzel. Zaten bunu alırken özellikle hemen sahibinden.com'da görüp rengine vurulmuştum. Tav olmuştum rengine. Dolayısıyla almamın sebebi de o oldu. Kendinize iyi bakın. Videolarımızın devamı gelecek. Başka çekmemi istediğim, tanıtmamı istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.